Ben Doktor Seher Sarıkayalarlı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Yaklaşık 7 yıldır uzmanlık yapıyorum. Daha öncesinde bir yurt dışı eğitimim oldu. Ondan sonra hemen buraya geldim. Minimal invaziv cerrahi üzerine bir eğitim olmuştu. Yani laparoskopik cerrahi ve histeroskopik cerrahi. Ama şu anda daha çok ilgilendiğim konular daha çok kadın doğum olduğu için doğum üzerine ve daha çok minimal invaziv cerrahi üzerine devam ediyorum. Spesifik olmasa da Samsun'da spesifik, daha doğrusu bulunduğum şehre spesifik bir konudan bahsetmek istiyorum bugün size. Suda doğum. Çok enteresan geliyor ismi. Halbuki tarihler boyunca, yüzyıllar boyunca suyun ağrı kesici etkisinden ve faydasından, rahatlatıcı etkisinden faydalandık. Ama bu şu anda popüler hale geldi bir şekilde. İlk kayda geçen suda doğum hikayesi Fransa'da 1805 yılında ama daha sonrasında artık bu aktif olarak doğumlarda kullanıldığı için yaklaşık 30 yıldan daha fazladır bir sürede çok aktif suda doğumlar yapılmakta. Ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı zaten. Ben de bulunduğum şehirde ilk suda doğumu yaptıran kişi olarak bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi suyun bir rahatlatıcı etkisi var. Yani nasıl biz duşa girdiğimizde, hamama gittiğimizde, denize girdiğimizde, havuza girdiğimizde rahatlıyorsak, anne için de bebek için de su aynı rahatlık etkisi yaratıyor. Aslında bu ağrıyı azaltmada ve psikolojik, fiziksel rahatlık açısından kullanılmayla başladı. Hatta ağrı kesici başka yöntemler de var doğumda ağrıyı azaltmak için. İşte bu epidural anestezi olabilir, genel anestezi olabilir, spinal anestezi, doğum sırasında kullandığımız bazı analjezikler, yani ağrı kesici etkideki birçok şey, hatta hipnoterapi bile ağrı kesici özellikle kullanılabiliyor. Ama suyun etkisi bambaşka çünkü doğal bir iş. Doğal bir iş olduğu için elimizdeki kullanabileceğimiz en basit imkan. Bunu da doğuma neden uyarlamayalım, neden kullanmayalım ve hangi hastada doğru düzgün seçeceğimize karar verirsek uygulamakta bir sıkıntı yok aslında. Şimdi aktif faz dediğimiz bir dönem var. Yani doğum sancılarının başladığı 3 santimden daha fazla açılmada anne adayımızı havuzun içerisine, sıcak su dolu bir havuzun içerisine bırakıyoruz. Yani 37 derecede bir su sıcaklığını sürekli sağlamaya çalışıyoruz. Bu ne yapıyor? Hem annenin suyun içerisinde kaldırma kuvvetini kullanarak suyun daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Hem sıcak su rahime giden damarların bir şekilde vazodilatasyonla kanlanmasını arttırıyor, doğum kasılmalarını destekliyor ve bebeğin oksijenlenmesini arttırıyor. Bütün doğum eylemi boyunca. Hatta aktif fazı kısaltıyor. Yani uzun sürecek bir doğum eylemini daha kısa aşamalara çekmiş oluyoruz. Bunu da anne hem psikolojik hem de fiziksel olarak, fizyolojik olarak daha rahat geçirmiş oluyor ve bebek de doğum kanalından suya akıyor aslında. Yani suyun içerisine aynı içinde bulunduğu sıvı ortamından yine aynı sıcaklıktaki aynı sıvı ortamına doğmuş gibi oluyor ve o doğumdaki şok etkisinden kurtuluyor. Yani bebeğe aslında doğumdaki şoku vermiyoruz. Sonra annenin temasını sağlıyoruz ve memede emzirmeyle devam ediyor süreç. Bu geçişi yumuşatıyoruz aslında. Yani bebek için olumlu. Aktif faz başlamadan çok şiddetli ağrılar hissedilmiyor. O ağrıların hızlandığı dönemde yani aktif fazın başladığı dönemde sıcak suyun etkisine bırakılan anne çok rahat bir şekilde ağrılarının çok daha azaldığını hissedebiliyor. Hem de yanında destekçileri olduğu için ve biraz daha disipliner bir iş bu. Hem doğum koçları hem en yakın hissettiği destekçisinin yanında belki eşi, belki ablası, annesi yanında ona destek olarak hem ağrısını fiziksel olarak hafifletiyoruz hem de psikolojik olarak da hafifletiyoruz. O yüzden bir de sıcak suyla beraber doğum eylemi de hızlandığı zaman geriye bir şey kalmıyor. Biz her şeyi kolaylaştırmış oluyoruz. Özellikle hangi hastaya suda doğum önerebiliriz ya da bu seçeneği sunabiliriz de iyi değerlendirmek lazım. Yani bazı hastaları özellikle normal doğuma uygun olan birçok hasta aslında suda doğum için de uygundur. Sadece geçirilmiş eski sezaryenı olanlar, aktif vajinal kanaması olanlar, AIDS gibi, hepatit gibi taşıyıcı hastalıkları olanlar, herpes gibi genital hastalıkları olanlar, aktif enfeksiyon olanlar, plasenta previa gibi, ters duruşlar gibi zaten bunlar da normal doğuma da engel durumlardır. Bu durumlarda kesinlikle tercih etmiyoruz. Bebek için sorarsanız, bebek için suya doğmanın herhangi bir zararı kanıtlanamamış, tam tersi faydaları. Enfeksiyon riski açısından da aynı şey. Ekstra bir enfeksiyon riski oluşturmuyor suda doğum. Suda doğumda eşler girebiliyor mu diye soruyorlar. Kesinlikle eşleri dahil edebiliyoruz. İkincisi kordon geç, klempleme, işte ten tene temas oluyor mu? Aynı zamanda aynı anda emzirme sağlanabiliyor mu? Bunlar çok merak ediliyor. Bunların hepsi daha uygun koşullarda bile yapılmış oluyor aslında. Eğer uygun motivasyonu sağlarsak aramızda, yani doktor hasta iletişimi çok önemlidir.
Eğer ki güvendiğiniz bir hekimle, güvendiğiniz ortamda doğum yapabileceğinize inanıyorsanız doktorunuzla her şeyi tartışıp konuşup istediğiniz doğum şekline doktorunuzun da önerisiyle, onayıyla karar verip bu yolda ilerleyebilirsiniz ekstra acil durumlar dışında.